Herkes Belkıs'tan bahsediyor. Büyücü olduğunu söylüyorlar. Biz de gittik kapısına. Çare istedik. Komutanım, bir çocuk kayboldu. Gece yarısı gölgeler gelip almış diyenler var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu işe bir el atın komutanım. Biz bittik. Bitlis'in ücra köyleri. Her şey bir annenin kucağına yeni doğmuş bebeğini almasıyla başladı. Bebeğin cildi pul pul dökülüyordu. Tıpkı bir yılan derisi gibi. Köyde yayılan bu olay bir anda tüm köye yayılan bir dehşete dönüştü. Peş peşe gelen doğumlar beraberinde korkunç lanetleri getiriyordu. Birinin eli, diğerinin ayağı eksikti. O dönemin doktorları çaresizdi. Bilimin aklı almıyordu. Köylüler için bu sıradan bir hastalık değil, doğaüstü bir lanetti. Ve bu lanetin tek bir adı vardı: Belkıs. Bitlis'in dağ köyleri o dönemde dış dünyadan tamamen kopuktu. Sağlık hizmeti neredeyse yoktu. Üst üste gelen garip doğumlar köyün üzerine kara bir bulut gibi çökmüştü. Her yeni doğan sakat çocuk halkın ruhunda derin bir yara açıyordu. Çaresizlik yerini korkuya bıraktı. Dedikodular yayılmaya başladı. Bu bir lanettir. Şeytan bu köyü mesken tuttu. Belkıs'ın işi. Köylüler çaresizlikten kurtulmak için en korktukları şeye, onun kapısını çalmaya karar verdiler. Büyücü Belkıs Ana. Belkıs'ın ünü onu çevreleyen korku kadar büyüktü. Köylüler kapısını çaldıklarında Belkıs'ın cevabı onları daha da dehşete düşürdü. Bu lanetin kaynağını bulmam için her aileden bir çocuğu bana teslim edeceksiniz, dedi. Korku içinde de olsalar başka çareleri yoktu. Anlatılanlara göre Belkıs çocuklarla birlikte garip ayinler yapıyordu. Gece yarıları evinden yankılanan dualar, Arapça yazılar, anlaşılmayan sesler. Ve daha da korkuncu, bazı köylüler onun kendilerinden domuz kanı içmelerini istediğini iddia ediyordu. Bu halkın gözünde onun büyücülüğünü ve şeytani güçlerle olan bağını kesinleştiren en korkutucu ayrıntı oldu. Belkıs'ın ritüellerinden sonra köydeki olaylar daha da korkunç bir hal aldı. Bir köylünün resmi kayıtlara geçen ifadesi bu dehşeti gözler önüne seriyor. Bir gece yatağın yanından gelen hırıltıyla uyandım. Odayı simsiyah gölgeler sarmıştı. Bir gölge beşikteki çocuğumu alıp kapıdan çıktı ve gözden kayboldu. Bu ifade yalnızca bir tanesiydi. Başka aileler de evlerinin içinde duyulan anlaşılmaz seslerden, geceleri duvarlara vuran gölgelerden bahsediyordu. Olayların bir kısmı jandarma tutanaklarına geçti ama bir sonuca ulaşılamadı. Köydeki huzursuzluk dayanılmaz bir noktaya ulaşınca köylüler topluca Belkıs'ın evine gitmeye karar verdiler. Ancak gördükleri manzara onları bir kez daha şok etti. Ev bomboştu. Sanki hiç yaşamamış gibiydi. Tozlu eşyalar, kullanılmamış odalar, yarım kalmış izler. Belkıs nereye gitmişti? Köylüler onun ya gölgelerle birlikte yok olduğunu ya da köyü sessizce terk ettiğini düşündüler. Yapılan jandarma incelemelerinde Belkıs isimli birine ait hiçbir resmi kayıt bulunamadı. Ne nüfus kütüğünde bir iz ne de geride bırakılmış bir belge. Bugün hala Bitlisli Belkıs'ın kimliği belirsiz. Köylülerin korkuyla anmak zorunda kaldığı bir büyücüydü. Bazılarına göre ise tüm bu anlatılanlar köylülerin çaresizlik içinde ürettiği bir efsaneden ibaretti. Modern tıp açısından bakıldığında o dönemdeki genetik hastalıklar, akraba evlilikleri ve yetersiz sağlık koşulları bu doğumların asıl sebebi olabilir. Onlar yaşadıkları felaketi bilimle değil, büyü ile açıkladılar. Bu yüzden Belkıs ismi yıllar boyunca korkunun ve gizemin sembolü olarak hafızalarda kaldı. Bitlisli Belkıs'ın hikayesi bugün hala bir muamma. Gerçekten yaşamış bir büyücü müydü, yoksa köy halkının korkularının ürünü mü? Elimizde yalnızca jandarma tutanaklarına geçmiş birkaç ifade ve yıllar içinde büyüyen bir efsane var. Bitlis'in dağ köylerinde anlatılan bu karanlık hikaye hala gölgeler gibi yaşamaya devam ediyor.
Peki siz ne dersiniz? O bebek ağlaması, o gölgeler sadece birer efsane mi? Yoksa Belkıs'ın ruhu hala o köylerde mi dolaşıyor? Bu tür videoların devamı için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki gizemli videoda görüşmek üzere. Ben Çağrı Kılıç.